Merhaba arkadaşlarım, benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Ben de size yine bakın bugün çok güzel ve çok cici iki tane hırka modeli ile geldim. Böyle şöyle söyleyeyim, pıtır pıtır patladı örneğim. Böyle kabarcıklar dolu. Şöyle bakın, böyle önden düğmeli yaptım. Yine yakadan başlayıp yakadan bitirdim arkadaşlarım. Hemen şöyle açacağım ve göstereceğim. Çok tatlı teyzoşları bu. Şöyle iç kısmı da bu şekilde gözüküyor. Ve gayet rahatlıkla 1 yaşına kadar, hatta 1 yaşının üzerine de giydirirsiniz de bebeğin büyüklüğüne göre 5-6 aylıkken giydirmeye başlayıp daha da giydirebilirsiniz. Bu da canlı yayında gösterdiğim model. Bunu bir tık kalın iple ördüm. Bakın bunda daha belirgin duruyor şeyleri şöyle. Bu da ondan bir tık ince bir iple yaptım. Bakın bu da çok güzel ve çok tatlı oldu. Şimdi arkadaşlar ölçü istemişsiniz. Yani ben zaten benim kanalımın konsepti 0-1 yaş için. Şöyle boyunu enini göstereceğim size. Bakın hemen şu düğmelerini kapatayım. Yani rahat rahat dediğim ölçülerde çıkabilecek bir ölçü. Bakın şu boyunu ölçelim. Omuzdan boyunu ölçtüğümüzde 34 santim arkadaşlar. Bakın şöyle, isterseniz boyunu zaten uzatabilirsiniz. 34 santim boyu var. Enine bakalım bir de şimdi koltuk altından koltuk altına kadar olan yerden bakalım. Ve şöyle 29-30 santime yakın bir ölçüsü var. Yani 0-1 yaş arası bebekleri için gayet güzel, ideal ölçülerde bir hırka. Evet arkadaşlar, şöyle yorumlarda cevap veriyorum zaten. Takıldığınız yerler olursa yorumlardan sorabilirsiniz. O zaman ne yapalım arkadaşlarım? Birlikte örmeye başlayalım. Gelmişken abone olup beğen butonuna da basmadan gitmeyin. Paylaşarak da bana destek çıkın arkadaşlarım. Hadi biz bu tatlı minnoşlarımızı örmeye başlayalım. Evet arkadaşlarım, iplerim 2 tane ip kullanacağım. İpim Polosu Sandy Baby ipi. İstediğiniz bebek ipiyle örebilirsiniz. İpim arkadaşlarım 100 gram, 2 tane 100 gramlık ip ve 300 metrelik ipler. Bu da bize yeterli olacak ölçüde bir bebek hırkası çıkartacak. Ne yapalım? Haydi o zaman örmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlarım, öncelikle ipimle tığımı birleştireceğim. Ve bakın şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çektim. Şimdi burayı tuttum. Bir tane daha çektim ve 7. zincire batarak bir sık iğne yaptım. Şu başlangıç ipimi de şöyle yatırdım buraya. Bakın. Buraya 7 tane sık iğne çıkartacağız. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Çektim. Şurayı bakın düzgün bir şekilde yaptım. Bir zincir çekip geri döndüm. Ve tekrar yine aynı birebir batarak 7 tane sık iğne yapacağım. Bakın. Bir zincir çektim ve döndüm. Tekrar yine aynı. Önce yakasını oluşturarak başlayacağız hırkamızın. Böyle. Döndüm. Tekrar yine aynı. Sadece bu şekilde sık iğne olacak. Döndüm yine aynı. Evet arkadaşlarım, 66 sıra ördüm. Bakın şurada 66 diye yazıyor. Saydığımızda 66 sıra örmemiz gerekiyor ki yakamızı tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim, bakın. Toplamda 66 sıra. Ve buradan şimdi 1-2 zincir çektim ve başlayalım. Her sıradan bir tane trabzan çıkartacağız, bakın. Şöyle. Sıradaki
Burada 14 tane trabzan yapacağız şimdi. Ayrımlarını da yaparak ilerleyeceğiz. Böyle hiç sıra atlamayın. Her sıraya batın. Bakın. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane trabzan yaptım. Şöyle. 1, 2 zincir çektim. Ve sıradakinden yine başladım. Bakın şöyle sıradan 10 tane buradan trabzan çıkartacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de birinci kolumuz için trabzan çıkarttım ve 2 tane zincir çektim. Şimdi yine sıradan 18 tane trabzan yapacağım. Bakın burası şöyle 10 tane oldu. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi 18 tane trabzan çıkartalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane de arka bölüm için trabzanlarımı hazırladım. Şimdi 2 zincir çekelim ve yine sıradan başlayarak 10 tane trabzan yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de yine ikinci kolum için trabzanlarımı çıkarttım. 1, 2 zincir çektim. Şimdi 14 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve bu da 14. 14 tane de ikinci önümüz için trabzan çıkarttık. Bir zincir çektim ve döndüm arkadaşlarım. Şimdi burada bir de düğme deliği yapacağım. Yani arkadaşlar başta 5 tane trabzanı ön biyemiz için kullanacağım. Sık iğne olarak yapacağız bu sıramızı. Arka sırada bakın 1, 2 tane sık iğnemi yaptım. 2 tane zincir çektim. 1, 2 atladım. Üçüncüye bir sık iğne yaptım. Şöyle. Bu 5 taneyi ön biyemiz için hep burada örnek yapmadan götüreceğiz. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bakın. Sıradaki trabzana batırdım ve ipimi çektim. 3 kere de çekeceğim bunu. 1, 2, 3. Sıradakine tığıma ip almadan batırıp içinden geçirdim. 2 defa sardım. Bu bölümü çok sıkı yapmayın. 2 defa sardım. Sıradakine batırdım. 3 defa da çektim. 1, 2, 3. İp almadan batırdım ve içinden geçirdim. Burada çok sıkmayın. Tekrar bakın sıradakine ipimi 3 defa sardım ve aldım. 1, 2, 3. İçinden geçirdim.
Ve artış noktasına kadar bu işlemi yaparak gideceğiz. Şöyle. Tığıma 2 defa sardım. Bakın bunu yaptık. Şimdi artış noktasının içine bir sık iğne. Bir tane arttı. 2 tane zincir. Tekrar bir tane sık iğne. 2 defa sardım ve sıradakine yine başladım yapmaya. Geldiği şekilde arkadaşlar, çok pratik bir model bu. Bakın öbür artışa kadar gideceğim. Böyle çok sıkmayın burada. Bakın en sona geldiğimde kaydırdım. Ve şimdi artış noktasının içine bir sık iğne, 2 zincir, tekrar bir sık iğne doladım ve yine artıştan sonra bakın aynı mantıkta ilerleyeceğim. Böyle. Sona geldiğimizde bakın tek bir kaydırma yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi birer ilmek daha büyüttüğümde yaka büyüyordu. Burada da birer tane fazla eklersek ne oldu? Daha bir geniş hale geliyor. O yüzden buradaki sondaki arkada ve kolda burada böyle tek olarak denk geliyor. Buna takılmayın. Şimdi artışımı yaptım. 2 zincirimi çektim ve şöyle tekli sayılar olarak başlamam gerekiyordu ama artıyor. Yani istediğim yaşı bana çıkartmıyor. O yüzden böyle oldu buraları. O buralara takılmayın. Birer tane daha eklediğinizde 1,5-2 yaşına kadar da yakayı büyütebilirsiniz. Nerelere ekleyeceğiz? Mesela öne değil de kolu 11, arkayı 19. Bu kolu 11 olarak başladığınızda bir tane 3 tane artırmış olursunuz. Ama ben dediğim gibi ben çünkü çok büyük çalışmıyorum. Ve böyle. Artışımı da yaptım. Şimdi kol bölümüne bitirdiğimizde bakın öne doğru gelirken burada hemen örneği yapmaya başladım. Bir sık iğne. Çünkü burada tam denk geliyor. Tekli başladık ya. 14 tanenin 5'ini alıp 9'a düşürünce burası ön tam denk geliyor. Yanılmayın. İsterseniz o 3 sırayı da ekleyebilirsiniz. Yani öne değil de kollara ve arkaya birer tane daha eklenebilir. Şöyle bakın sonuncusunu da yaptım. Şimdi 5 tane sık iğne yapacağım. Arka sıramızda biğimize 5 tane sık iğne, bakın başta ve sonda bu 5'er tanemiz sabit gidecek. 2 zincirimi çektim, döndüm ve bakın nohutlarımız ya da ne isterseniz, adını ne koymak isterseniz gözüktü. Şimdi burada önce 5 tane trabzan, bakın. Bu biyelerin. Hiç değişmeyecek burası arkadaşlarım. Şöyle. Şimdi her boşluğa batıracağız, bakın. Bu kaydırdığımıza da batıracağız. Bakın burada çukurda gözüküyor. Sakın atlamayın. Bir tane bol ilmeğimiz var. Bir tane de sıkı duran bir ilmeğimiz var. Bakın burada bir bol var. Burada bir tane de sıkı duran var. Burayı aman atlamayın. Bakın arada sıkı duran bir ilmeğimiz var. Bir tane bol var. Şimdi artıştaki sık iğneye geldim. Zincirin içine 2 tane artırma yapacağız. Birinciyi yaptım. 2 zincir çektim ve aynı yere bir tane daha yaptım. Ve şimdi yine birebir trabzanlar çıkartarak devam edelim. Hepsine birebir batmamız gerekiyor arkadaşlar. Artışlarımız her bölüme 2'şer tane olacak şekilde devam ediyor. Sık iğne sırasında da bu sırada da 2'şer tane artıracağız ve fazla artırmayacağız.
Ve bu örnek arkadaşlar kalın bir tığ ve kalın bir iple daha da bir güzel duruyor. Mesela daha böyle pufuduk bir hırka yapmak isterseniz kalın bir ip ve kalın bir tığ, yani kalın derken de bu bebek iplerinden bir tık daha kalın bir ip. Çok kalın değil. Öbür gösterdiğim mesela bundan bir tık kalındı ve daha da bir havalı durdu. Deneyebilirsiniz. Şimdi ben standardı anlatmak zorundayım çünkü. Ve böyle arkadaşlar sırayı tamamlayalım. Sona geldiğimizde burada bir düğme deliği yapmıştık. Bakın. Buranın içine 2 tane. 2 bıraktığımız için 1, 2. Ve son 2 taneyi de ördüm. Şimdi düğme deliklerini istediğiniz aralıklarda ayarlayın. Bakın gayet güzel. Orta boy bir düğme için güzel bir boşluk oluştu. Hırka için de güzel olur. Şimdi önce 5 taneyi örelim. 5 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle. Şimdi şurada birer tane fazla artış yapacağım. Şu tekli görüntüden kurtaracağım sizi. Şimdi arkadaşlar 2 defa sardım ve başladım örneklerimi yapmaya. Bakın. Şöyle. 5 yaptık mı burayı? 2, 4, 5. Evet, gördüğünüz gibi şimdi burada bakın hemen başladım. Şimdi isterseniz burada aralarda artırma yapıp o teklemeleri de düzeltebilirsiniz. Ve örnek bu arkadaşlar. Artış hep bir tane, 2 zincir bir tane. Sık iğne sırasında da normal sıramızda da. Pardon. Bakın şimdi burada arkadaşlar burada bir taneyi artırdım. 2 artırdım burada. Bir dahakine burada öbüründe ördüğümüz gibi denk gelecek. 2 zincir 1, 2 de burada artırdım. Şimdi ötekinde şurada tek artıracağız. O zaman dengelemiş olacağız. Siz de yorulmayın. Orada birer tane fazlalaştıralım. Şimdi arkanın da birini burada fazlalaştırdım. Şimdi arkadaşlar bakın sona geldim. Arkadayım. Arkaya bir tane eklemeyi burada yaptım. Şimdi buraya bir tane sık iğne yaptım. 1, 2 zincir. Şimdi golda da bir tane eklemek için buraya 2 tane yaptım. Şöyle. Yani arkaya 1, buraya 2 bakın. Şöyle. Ve yine başladım örneğimi yapmaya. Bu kadar. Orayı düzeltmiş oldum. Hani kafama takıldı o. Belki beğenmezseniz diye o şekilde de yapabilirsiniz. Ve böyle devam edeceğiz. Burada bir şey yok. Bakın buradaki artışlara geldiğimde şimdi o bir dahaki yaptığımızda dengeyi bulmuş olacağız. Ve buraya bir tane. 1, 2 zincir tekrar bir tane. Ve yine örneğimizi yapmaya devam edelim. Böyle. Ve sonraki sıra trabzan, sonraki sıra örnek. Böyle robamızı büyüteceğiz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, robamız bakın böyle bu şekilde büyüdü. 1, 2, 3, 4, 5 örnekli sıra yaptım. Trabzanlı sıraya geçtiğimde ayrım işlemini yapacağım. Şöyle, şimdi bir 6 ay daha ekleyeyim istiyorsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6.'yı da yapın. Bu yakayla 6.'ya da olur arkadaşlarım. Ve ne yapalım şimdi? Hadi. Şimdi trabzanlı bölümdeyim. Bakın. Trabzanlı yerleri ördüm, geldim ve artış noktamın içindeyim. Artış noktamın içine 2 trabzan yaptım. 1, 2 tane. Bakın şöyle. Buraya 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 tane artış yaptıktan sonra kolu bıraktım ve tekrar öbür artış noktasına geldiğimde buraya 1, 2 tane trabzan yaptım. Ve şimdi trabzanlı bölümleri yaparak sona doğru gideceğim. Böyle hepsine birebir batıp öbür kolu da yapacağız. Öteki koluma geldim. Bakın arkadaşlar. Artış noktasının içine 1, 2 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Buraya yaktım kolumu ve bakın hemen öbür artış noktasının içine 2 tane trabzan. Ve arkadaşlarım böyle bu sırayı da tamamlamış olacağız. Şimdi örneklerimizi yaparak kol altına kadar gelince tekrar görüşeceğiz. Şimdi burayı öreyim ben. Zincirli bölüme kadar geldim arkadaşlar. Şimdi burada 4 tane yapmıştık ya. Bakın yine bu 4 zincirin üzerine örneğimi yapacağım. Birinci zincire bakın. Tekrar içinden geçirdim. Ve sıradakine. Bakın buraya 2 örnek yapmış oldum. Ve tekrar arkaya geçtim. Şimdi öbür kola gittiğimizde de aynı işlemi yapacağız ve sıramızı tamamlayacağız. Gerisi bildiğimiz örnek, artışımız da bitti. Dümdüz öreceğiz. Yani burada da bakın. Şu kısımda da aynı işlemi yapın. Şöyle araya 2 tane örneği yerleştirin. Ve geri kalan kısmını da zaten düz olarak öreceğiz ve tamamlayacağız. İnşallah çok güzel bir hırkamız olacak. Bu modeli ben çok seviyorum. Güzel duruyor. Özellikle de kalın bir iple yaptığımızda daha güzel duruyor. Bu ipim de güzel durdu. Hadi örelim. Evet arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra örnek sırası yaptım. Ve bakın şöyle bir karış boyuna yakın. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Daha uzun bir hırka istiyorsanız 11-12 örnek bile yapabilirsiniz. Şimdi alttaki bandını yapacağız. Bandı yakada yaptığımız bantla aynı yapacağım arkadaşlarım. Bakın şunu şimdi buraya uygulayacağım. Ve buradan başlayacağım. Bakın örneklerimi yaptım. Düz yüzdeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Ve şöyle şimdi birinci zinciri atladım. İkinciye sık iğne yaparak aşağıya doğru ineceğim. Toplamda 7 tane sık iğnemiz olacak burada. Böyle. Sayalım. 2, 4, 6, 7. Şimdi arkadaşlar bakın. Hemen birinciye şu dipteki buranın ineniydi. Bakın birinci dipteki değil önündekine batırdım. Şu şekilde kaydırdım. Tekrar bir kere daha 2 tane yaptım. Çevirdim. Şimdi o 2 taneyi bırakıp bakın bu yaptığımız 2 taneyi bırakıp sık iğnelerden başlayacağız ve yine 7 tane sık iğnemiz olacak. 3, 4, 5, 6, 7. Bir zincir çektim, döndüm ve 7 tane ile aşağıya ineceğim. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğne yaptım. Ve bakın, batılmış yere batmayın. Batılmamış sık iğneden tekrar bir tane daha aldım. Sıradakinden 2. 2 tane kaydık bu tarafa doğru. Çevirdim ve yine sık iğnelerimi yapacağım. Sayıyı burada kaçırmayın. Yani 7 ile başladık. 7 ile bitireceğiz. Döndüm. Bakın. Bu şekilde eşit oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen bakın, sıradakinden 1, onun önündekinden 2. Döndürdüm. O 2 taneye batmayacağız. Ve yine sık iğne bitene kadar burayı böyle döneceğiz arkadaşlar. Bakın, tam dengeli geliyor. Şöyle. Aynı işlemi etek uçları bitene kadar devam edelim. Sonra koluna başlayacağız inşallah. Evet arkadaşlar, eteklerini de yaptım. Bakın, böyle çok tatlı oldu tezoşları bu. Kibar oldu ve buraya yakıştı. Şimdi bakın, şöyle de göstereyim. Alt tarafı bu şekilde. Şimdi arkadaşlar koluna geçeceğiz. Bakın şöyle. Şimdi kolu aynı yine önlü ve arkalı olarak öreceğiz. Bakın, trabzanları düz yüzünde yaptığımız için şimdi düz yüzden ilmek alarak başlayacağız. Şöyle arkayı ortalayın. Bakın. Şöyle ortadan ipimizi bağlayalım. Şurada bakın. Hemen bağladığım yerin dibine bir tane trabzanı yaptım. Burada bir trabzan boşluğumuz var. Buranın içine 2 tane trabzan yapalım. Şöyle. Tekrar dönelim. Bakın. Burada örneğimizin başlangıcı var. Buraya bir trabzan alalım. Ve şimdi burada aynı öbür yerlerde yaptığımız gibi birebir batarak trabzanlarımızı çıkarıp sona gidelim. Bütün batılacak ilmeklere batarak, bakın, koltuk altına kadar yine geldim. Şimdi trabzanlı bölüme 2 tane, 1, 2 tane buraya yaptım. Bakın şöyle. Şimdi şu aradaki boşluğa da bir tane ve zincir yaptığım yere, çıkış yaptığım yere, bakın, trabzanın olduğu yere bağladım. Bir zincir çekip çevirdim ve ilk birinciyi sık iğne olarak yaptım. Şimdi örneklerimizi kuracağız arkadaşlar. Çünkü ön yüze düşürmemiz gerekiyor. Burada örneklerimizi birebir yaparak sırayı yine tamamlayacağız. Bakın. Böyle. Şu şekilde bakın, öne düşecekler yine. Sona geldiğimizde bakın arkadaşlar. Bu zincirle yukarıya çıktığımız yer var ya. Oraya bağlayacağız. 1, 2, 3 zincir çektim ve çevirdim. Bakın. İlk başlangıcımız, trabzana başlangıcımız bu kaydırdığımız ilmeğimiz olacak şurada. Burayı kaçırmazsanız aynı hizada çıkartırsınız. Buraya dikkat edin. Başka da önemli bir püf noktası yok arkadaşlarım. Sıralarınızı şaşırmadan yine bakın döndüm. Trabzanlı sırayı yapacağım. Şöyle göstereyim. Kolu arkadaşlar şuradan bakın. Bandını da aynı etek ucunda yaptığımız gibi yaptım.
2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 sıra kolda da örnek yaptığımızda yeterli gelecek. Ben bunda bir sıra noksan yaptım. Biraz kısa gibi geldi. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane örnek sırası yapınca bandını da yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi kolun bandını da aynı etek ucunda yaptığımız gibi bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaptım ve 7 tane sık iğne çıkararak aşağıya ineceğim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 tane kaydırdım. Döndüm. O 2 taneyi ellemeyeceğim ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yani aynı işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Birleştirmeyi göstereceğim. Yedi tane ile indim aşağıya. Böyle. Hadi örelim burayı da. Şimdi arkadaşlar bandı ördüm. Bakın üst kısımdayım. İpimi biraz uzun bıraktım. Ve burayı dikeceğim. Tığ ile yaptığımızda birleştirmeyi biraz kaba duruyor. O yüzden bakın ters yüzünü çevireceğim. Şöyle. Buradan aşağıya doğru düzgün bir şekilde tutturacağım. Önce şu ucunu şöyle toparlayalım. Ve bakın minik bir yer zaten. Böyle de dikebilirsiniz. Nasıl dikmek istiyorsanız o şekilde dikebilirsiniz. Umarım buraya kadar sabredip beni izlemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Bolca izler, paylaşarak destek çıkarsınız. Geniş kitlelere ulaşmamı sizler sağlarsınız. Bakın şöyle bir dikiş oldu. Ve bunu buradan keseceğim. Şu an yanımda makas gözükmüyor. Hemen şöyle ters tarafını çevirelim. Çok tatlı oldu teyzoşları bunlar. Evet şöyle göstereyim. Bakın çok tatlıyız biz yine. Umarım size de tatlı gözükür. Şöyle gayet güzel boyu, eni boyu gayet güzel arkadaşlarım. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın diyelim ve videomuzu bitirelim. Tekrar yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlarım. Hoşça kalın.